zamanlarda hayat çok hızlı akıyor ve sen hiçbir şeye yetişemiyor gibi hissediyor musun? Ya da canın hiçbir şey yapmak istemiyor çünkü hiçbir şekilde yaşam enerjin kalmadı mı? O yataktan çıkamıyor musun? İşte ben de böyleydim ve bunu çözümledim. Bugün o yüzden sizinle bunları konuşacağız. Çok küçük anların nasıl hayatımızı etkilediğini, neler hissettiğimizi ve yaşama tekrar nasıl tutunduğumuzu. Genelde insanların uyanmak için sebepleri oluyor. Mesela işe gitmek, okula gitmek, gideceği herhangi bir yere geç kalmamak ya da işte çocuğuna bakmak, eşiyle ilgili bir şey ya da acıktığı için. Sonuç olarak biz aslında zorunluluklarımızdan dolayı uyanıyoruz ve zorunluluklarımızdan dolayı güne başlıyoruz. Ama onun yerine güne sabah oluşturduğumuz güzel bir rutinle başlasak, hayatım bugün başladı, günüm bugün güzel başladı diyebiliyoruz. Ve dışarıdaki dünyaya böyle o bilinmeze aslında bir bilinenle başlamış oluyoruz. Mesela düşünün. Sabah uyandınız ve mutfağınıza girdiniz. Şöyle raftan güzel bir tane kupa seçtiniz. Ben mesela bugün bu kupayı seçtim. Ve sonra keyifle kahvenizi yaptınız. Ben de mesela keyifle kahvemi yaptım. Ve o anda dünya 2-3 dakikalığına gayet güvenilir ve sakin bir yer haline geldi. Gün boyunca ne yaşayacağımızı tahmin etmek, nasıl hissedeceğimizi bilebilmek elimizde olan bir şey değil. Çünkü dışarıdan birçok etken olabiliyor. Eğer evin içindeyseniz bile o an gördüğünüz bir haber ya da biriyle konuşuyorsunuz, o sizi etkileyebiliyor. Bir anda üzerinize çöken bir üzgün hissi ya da çok seviniyorsunuz ve bugün çok güzel geçti diyorsunuz. Yani kısacası gün içerisinde neler yaşayabileceğiniz tamamen bir bilinmezken sabah aslında bildiğimiz o şeyi yapmak bize kendimizi bir tık daha güvende hissettiriyor. Evet, bu benim bildiğim hayat. Evet, bu benim zaten yarında yaşayacağım hayat dedirtiyor. Ve bu da gerçekten insanı böyle bir konfor alanında tutmuş hissettiriyor. O yüzden aslında küçük rutinler bizi kendimizi daha iyi hissettirdiği için çok büyük bir öneme sahip. Yani o küçücük anların bu kadar büyük etkiler yapması gerçekten beklenmedik bir şey ama aslında bizi bir yandan depresyondan da koruyor. Mesela cilt bakım rutinleri de öyle geliyor bana. Ben açıkçası cilt bakım rutinimi tabii ki cildimi sevdiğim için yapıyorum ama bunun dışında bir de yapmayı sevdiğim için, kendimi iyi hissettiğim için yapıyorum. Yani mesela sabah uyandığımda yaptığım o 5 dakikalık sadece kremlenmem ya da akşam yatmadan önce serumlarımı sürerken böyle kitabı şuraya koyup serum sürüp kitap okuyup arkasına gece kremimi sürmem. Bunlar bana kendimi iyi hissettiren, güvende hissettiren şeyler oluyor. Evet, bugün de kendinle ilgilendin, bugün de bir şeyler yaptın ve yarın da bunu yapacaksın. Bu senin bildiğin şeyler dedirtiyor. Ve biliyor musunuz ne var? Rutinler gerçekten ve gerçekten ekonomik özgürlüğünüze bağlı olmadan gelişebilecek şeyler. Yani mesela bir ürün alıp kullanıyorsunuz. Bunun gerçekten ekonomide çok uç fiyatları olanı da var ama sizin cebinize uygun olanı da var. Ya da mesela evinizin konforunda içtiğiniz bir kahve. Yani ekonomik olarak gerçekten çok mümkün bir şey olduğu için hiçbir şekilde kısıtlı imkanların seni kısıtladığı bir yer değil rutinler. Ya da hiçbir şekilde yaşam tarzının elverişli olmadığı bir şey de değil. Mesela şehir hayatında yaşayan biriyle kırsal hayatta yaşayan biri aynı rutinlere sahip olabiliyor. Ve aynı şekilde kendini güvenli hissedebiliyor. İnsanlar bana çoğu zaman şey diyor, işte ya İtalya'dasın ve oradaki insanlar gerçekten işte slow living dediğimiz yavaş yaşam stiline çok alışkın ve sen de öyle yaşıyorsun, sakin yaşıyorsun. Ve bu sakinlik içerisindeki rutinlerini seviyoruz diyorlar. Hatta ben sabah rutini, akşam rutini paylaştığımda falan da bu tarz şeyler bana çok gelmişti. Ama emin olun bana yaşadığınız ülkenin de bir önemi yok rutinlerinize sahip olmak için. Yani bazen bakıyorum hayatı çok yoğun olan insanlar var ama kendi hayatlarının içerisinde kendilerine bir rutin katmışlar. Mesela işe çok erken gitmek zorunda ve akşam o trafiğe rağmen 2 saat sonra eve döndüğünde rutinlerine devam edebiliyor. Hatta kimisi serviste rutin oluşturuyor. Ben serviste podcast dinlerim, şu podcast'i dinlerim diyor. Ben eve gittiğimde yemek yaparken şu kanal haftalık bir şey paylaşıyor ve ben onu izliyorum diyor. Bunlar da birer rutindir. Yani aslında benim için rutin sizin sürekli yaptığınız, takip ettiğiniz ya da mesela okuduğunuz bir şey olabilir, izlediğiniz birisi olabilir ve bunları devamlı bir hale getirip hayatınızda kendinize bir bilinirlik yaratmanız diyebilirim. Kendinizi bir tık daha güvende hissetmeniz ve bunun etkilerini de aslında uzun vadede çok net şekilde gördüğünüz için yapmaya devam etmeniz diyebilirim. Şimdi aynı şeyleri yaparak nasıl kendimizi iyi hissedebiliriz de bir aslında soru işareti gibi oluyor. Yani sürekli aynı şeyleri ve çok böyle hani tek düze bir hayat yaşıyormuş gibi hani rutin mi? Ay yani sıkıcı gibi de gelebilir. Ama aslında bunu sürekli yapmıyorsunuz. Başka bir şeye dönüştürüyorsunuz. O başka bir şeye dönüyor. Benim mesela bu aralar yapmayı sevdiğim başka bir şey. Çok güzel bir Türk dizisi buldum. Eski bir Türk dizisi ve kahvaltılarımı onunla izliyorum. Bundan önce kahvaltılarımı animelerle izliyordum. Yani aslında benim için şöyle bir rutin var. Evet, ben kahvaltıda kendime ait, sadece ve sadece benim izlediğim şeyler. Bunu söylüyorum çünkü bazen de insanların birlikte yaşadıkları kişilerle rutinleri oluyor. Hani şunu takip ediyoruz, birlikte bunu izliyoruz, bunu yapıyoruz da diyebiliyorsunuz ama kendi başına
başınıza yaptığınız rutinler var ya, işte onlardan bahsediyorum. Benimkisi mesela değişse de o kahvaltıda mutlaka kendime ait sadece ve sadece benim takip ettiğim bir şeyi izliyor oluyorum. Bugün anime, yarın başka bir dizi. Bazen çok güncel, modern bir şeyken bazen 20 yıl önce çekilmiş bir şey. İlgi alanlarım değişiyor. Mesela benim için video çekmek de bir rutin aslında. Video çektiğimde sanki o yapmam gereken rutini, haftalık rutinimi yapmış gibi hissediyorum. Haftada bir video çektim. Arada bir video paylaşıyorum, editliyorum diyorum kendi kendime ve bu da bana kendimi aslında iyi hissettiren bir şey. Kısacası aslında rutinler böyle kendimize yapılacak listesi oluşturmak gibi bir şey değil. Kendimize verdiğimiz küçük hediyeler. Hayatımız her zaman güzel olmuyor. Dışarıya çok bağlıyız ve dışarıda oluşan her şey, dünya üzerinde olan her şey hatta bizleri çok etkiliyor. Hayat o kadar parlak olmasa da kendi ışığımızı günlük oluşturduğumuz rutinlerde bulabiliyoruz. Yaşama ışığımızı tekrar yakalayabiliyoruz. Sizin hayatınızı güzelleştiren, belki başkası için küçük ama sizin için hayatın olmazsa olmaz anları neler? Benimle bunu da paylaşırsanız yorumlarda çok sevinirim. Umarım yarın sabah uyandığınızda, sabah kahvenizi ya da çayınızı yaparken ya da aslında günlük sıradan kahvaltınızı yaparken bu videoyu hatırlayıp daha bir kendinizi güvende hissedersiniz ve güzel rutinlerinize devam etmeyi ihmal etmezsiniz. Bu arada benim için çok önemli olan bir şeyden de bahsetmek istiyorum. Bu tarz yaptığım bir podcast videom vardı, sosyal pil videosu. Ona çok güzel etkileşimler oldu. Oradan beni görüp abone olanlar oldu, videoma yorum yazanlar, beğenenler oldu. Gerçekten etkileşimden çok memnun kaldım. O yüzden de bu tarz videolar yapmayı daha çok istiyorum. Bunun sebebi tamamen sizsiniz. Hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve her zaman dediğim gibi günlük rutinlerinizi aksatmayın. Unutmayın, günlük kendinize ayırdığınız o 5 dakikaya günün geri kalan 23 saat 55 dakikası ihtiyacınız olacak. Kendinize çok iyi bakın. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.